Arkadaşlar, bu videomuzda Python'da liste işlemlerini göreceğiz. Dizi diye de tanımlayabiliriz. Listelerin arkadaşlar temel metotlarını işleyeceğiz. Listeye eleman ekleme, silme, uzunluğunu bulma, ters çevirme, sıralama gibi işlemler yapacağız. Şimdi ben bir form tasarladım arkadaşlar. Siz de bu şekilde formumuzu tasarlayın. Bu dosyayı daha önce oluşturduğum Python projelerimi bulunan klasöre kaydettim arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Hep aynı yerde bir klasörün içinde sürekli çalışıyoruz. Bakın buraya kaydettim. Şimdi bu oluşturduğum dosyayı Visual Studio yardımıyla arkadaşlar Python dosyasına çevirip burada kodlamamı yapacağım. Şuradan yerel bir klasör açıyorum. Yerel bir listeyi seç diyorum. Şu 11 klasörde şu listeyi seçiyorum arkadaşlar. Yerel bir klasör seçiyorum. Oluşturduğum o Python dosyasına dönüştüreceğim UI dosyasında olduğu klasörü seçtim. Buraya getirdim. Şimdi arkadaşlar terminali çalıştırıyorum. Bakın görünümde terminali çalıştırıyorum. Terminale bir dönüştürme kodu yazacağız. PyQt6 sayesinde kodumuzu dosyamızı dönüştüreceğiz. Şimdi şurası dönüştürmek istediğimiz UI dosyasının ismi. Bizimki arayüzdü. Şurası da oluşacak Python dosyasının ismi. Bunu kopyalıyorum. Burada terminale Ctrl V yapıp arkadaşlar buraya aktarıyorum. Bakın şuradan klasöre girelim şimdi. Terminali kapatalım. Şuradan girdiğimde 11 liste yazan klasöre. Bakın bu UI dosyamız. Bu da Python dosyamız. Buraya aktarmış olduk. Bir görelim arkadaşlar. Çalıştıralım. Evet, gördüğünüz gibi buraya Python dosyası olarak aldım. Şimdi ben bunu da arkadaşlar direkt kullanmayacağım. Bir tane yeni Python dosyası açacağım. Buradan boş modül diyorum. Bunu da arkadaşlar yine aynı dizine şuradan kaydet diyerek yine arkadaşlar 11 listenin içine main olarak kaydediyorum. Kodlamamı burada yapacağım. Bunları hep bahsettiğim için önceki videolarda tekrar anlatmıyorum. Şimdi şu bakın klasöre bakalım. Burada bir main Python dosyam var. Bir arayüz Python dosyam var. Bir de arayüz Qt Designer'dan oluşturduğum arayüz dosyam var. Şimdi main dosyamdan şu arayüz dosyasını import ederek ve program için gerekli ana komutları yazarak arkadaşlar kodlamaya başlayacağım. Önce yapmam gereken ana kütüphaneleri eklemek arkadaşlar. Bu kısımları da hep daha önce bahsettik. Standart arkadaşlar. O yüzden tekrar bunları anlatmayacağım. Zaten daha önce kullandığınız uygulamalarda olan kodları yapıştırarak da yapabilirsiniz. PyQt6 ile ilgili kütüphaneleri ekliyoruz şimdi. Şurada arkadaşlar arayüz Python dosyamı import edeceğim. O yüzden buraya arayüz diyorum. Şimdi bir de uygulama için gerekli nesneleri oluşturuyorum. Bunlar arkadaşlar hep standart gerekli nesneler. Şimdi pencereyi oluşturduğumuz pencereyi burada görüntületelim. En sonunda uygulamayı durduralım. Bir çalıştıralım arkadaşlar. Bak bu main dosyam orada oluşturduğum bütün elemanları pencerede görüntüleyecek. Evet, şimdi ana kısmı tamamladık. Artık kodlamamıza başlayabiliriz arkadaşlar. Burayı kapatalım ve kodlamamıza başlayalım.
Şimdi arkadaşlar önce burada bir dizi tanımlaması yapalım. Diziyi başlangıç değerlerini içine atacağımız değerleri vererek de tanımlayabiliriz. Direkt kendimiz boşta tanımlayabiliriz. Mesela dizi eşittir diyerek bakın bu şekilde herhangi bir eleman içine bir değer girmeden dizi tanımlayabilirim. Ya da ilk başlangıç değerlerinde arkadaşlar buraya yazarak dizi tanımlayabilirim. Bakın bu şekilde de dizinin içine ilk değerlerini vererek tanımlayabilirim. Bu bize kalmış arkadaşlar tanımlama. Dizileri ne için kullanacağız? Diziler arkadaşlar şimdi diyelim ki biz bir text box'tan bir line edit'ten 100 tane veri alacağız. 100 öğrenci notu giriş yapacağız. Tek bir line edit'ten. Şimdi biz onların hepsine 100 tane ayrı değişken tanımlamamız çok saçma olur arkadaşlar. Kullanışsız olur. Diyelim ki ortalamasını hesaplatacağız. 100 tane değişken. Yüzünü tek tek A artı B artı C diye toplatıp 100'e böldürmemiz gerekir. Gibi. Ya da sıralatacağız. Bunları nasıl sıralatacağız? Bir de bilmeyebiliriz. Belki 100 tane değil de 1000 tane de girebilir. 1000 tane değişken oluşturmamız gerekir. Bunun yerine arkadaşlar biz dizi tanımlayacağız. Dizi şöyle olacak. Diyelim ki sayılar diye bir dizi tanımladım. Bakın burada sayılar diyeyim. Sayıların içine bilgileri ben gireceğim. Ulaşmak istediğim şeyde indeks numarasıyla ulaşacağım. Mesela sayıların 0. elemanı dediğimde buna ulaşacağım. Sayıların 1. elemanı dediğimde buna ulaşacağım. Sayıların 2. elemanı dediğimde buna ulaşacağım. Öylece bir döngü içinde şurayı saydırarak dizinin bütün elemanlarına ulaşabileceğim. Yani ben binlerce değişken oluşturmak yerine bir tane dizinin içine bütün değerleri sırayla atacağım. Yani bir trenin vagonları gibi düşünün. Trenin birinci vagonu, ikinci vagonu, üçüncü vagonu gibi. Ben de dizinin birinci elemanı, ikinci elemanı, üçüncü elemanı gibi istediğim gibi arkadaşlar ulaşabileceğim. Şimdi diziyi oluşturduk. Bakın ilk elemanlarını da şöyle gireyim. Hatta 8, 9'a kadar girelim. Şimdi arkadaşlar bunu şu yazdır butonumuza şurada tıkladığımızda bakın bu push butonumuza bunu ben şimdi şuraya bir yazdırayım. Tabi mesela 1000 tane değişkeni yazdırmaya kalksak arkadaşlar hepsini tek tek A'yı yazdır, B'yi yazdır, C'yi yazdır diye de uğraşmam gerekecekti. Şimdi çok basit bir for döngüsü içinde hepsini yazdıracağım. Önce butonuma tıklanma olayını tanımlıyorum. Push buton nokta connect diyorum arkadaşlar. Buraya bir yazdır fonksiyonu. Sürekli yazdırı kullanacağım için orada ayrı bir buton yaptım. Aslında fonksiyonu da gösterecektim ama fonksiyonları ayrıca anlatmadık. Kullanıyoruz ama anlatmadık. O yüzden onu şimdilik bu şekilde bir buton olacak. Diziyi sürekli bu buton sayesinde yazdıracağım arkadaşlar. Buraya şimdi yazdır fonksiyonunu tanımlıyorum. Şimdi yazdır fonksiyonunda arkadaşlar bir for döngüsüyle list widget'a ben şuradaki göstereyim bakın. List widget'a ben şeyimi ekleyeceğim arkadaşlar. Dizinin değerlerini ekleyeceğim. Şimdi for i diyorum. In sayılar yani dizimizin içindeki bütün elemanlar i'ye aktarılacak arkadaşlar. Noktalı iki noktamızı koymayı unutmuyoruz. Geliyorum. List ui nokta list widget nokta add item diyorum arkadaşlar. Ve string'e çevirerek i değerimi yazdırıyorum. Bakın sayıların her biri i'nin içine gelecek. Ben de her birini buraya yazdıracağım. Bu arkadaşlar 1000 tane değişken olsaydı 1000 kere buna list widget add item a, list widget add item b, list widget add item c diye gitmem gerekirdi. Ama bu şekilde bakın şimdi buraya geldim yazdır dedim. Gördüğünüz gibi dizimin elemanlarını buraya yazdırdı. Şimdi diziyi tanımladık. Elemanlarımızı da buraya yazdırdık arkadaşlar. Hatta şunu 8 yapayım aşağı hiç inmesin scroll. 7 de bırakayım. Sonra ekleyeceğim. Çalışırken kolay olsun. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dizimin elemanlarını ekledim. Şimdi arkadaşlar bu butona tıkladığımda istediğim şu. Diziye sonuna bir eleman daha ekleyeyim. Diziye sonradan nasıl eleman eklerim? Hemen şu butonu alıyorum.
Kopya diyorum. Bunları biraz hızlı gideceğim. Push buton 2 olması lazım. Ben sırayla gitmiştim. Push buton 2'ye tıkladığımda, yani bunların isimlerini değiştirmedim arkadaşlar. Ben sırayla gittim. Bakın push buton 2, 3 diye devam edeceğiz. Push buton 2 tıklandığında buraya sona ekle diye bir fonksiyon tanımlayayım. Bakın define'dan çıkıyorum buradan. Tam bu define'in hizasına geliyorum. Bu arkadaşlar yazdırma şeyimizde, olayımız gerçekleştiğinde, yani yazdır butona tıkladığımızda çalışacak fonksiyonu. Burada da sona eklediği bir fonksiyon oluşturuyorum. Şimdi burada diziye nasıl sonuna, dizinin sonuna nasıl ekleme yaparız? Append ile ekleme yaparız arkadaşlar. Bakın şu şekilde kullanacağız. Sayılar diyeceğim. Nokta append diyeceğim arkadaşlar ve ekleyeceğim. Sayı gireceğim. Mesela buraya da 8 ekleyelim. Çalıştıralım arkadaşlar. Hatta yazdır butonuna çalıştırmadan önce şöyle bir şey yapayım arkadaşlar. Yazdırmadan önce list widget'ı sürekli temizletelim. Yeni halini görürken eskiler kalmasın. Şöyle yapalım. UI nokta list widget nokta clear diyerek de her seferinde temizleyerek başlasın ve yeni halini görmüş olun. Şimdi çalıştırdım arkadaşlar. Bakın normalde dizim 7 elemanlı. Şimdi sona ekle dedim. 8'i ekledim. Buradan arkadaşlar tekrar yazdırdım. Bak gördüğünüz gibi dizimin yeni haline sonuncusuna 8 gelmiş oldu. Şimdi devam edelim. Hızlı hızlı devam edeceğiz arkadaşlar. Şu olayları burayı şöyle olaylar diye şey yapayım. Olayları kopyalayarak gideceğim. Fonksiyonları da tanımlayarak göreceğim. Yani sizin burada asıl önemli olan şu bir satırlık kodlar aslında. Şurada yazdım. Sayılar.append ve şimdi sürekli yazacağım şeyler. Şimdi araya nasıl ekleriz? Diziye araya nasıl eleman ekleriz? Burada arkadaşlar push buton 3 yapalım. 3'e tıkladığımızda da araya eleman ekleyebiliyor muyuz? Araya veri girebiliyor muyuz? Acaba ona bakalım. Sonra değil de ben belki 3. dizine eklemek istiyorum. Sıfırdan başlıyor arkadaşlar bu arada. Yani bunu unutmayın. Her zaman 0, 1, 2, 3, 4 diye gidecek. Birden başlamıyor dizinin indeksi. Define araya ekle dedik. Bakın araya eklemek için arkadaşlar insert kullanacağız. Sayılar nokta insert diyorum. Bakın parantez açıyorum. Bana diyor ki indeksini gir, yani kaçıncı indeks? Mesela ilk başa mı ekleyeceksin, üçüncüye mi ekleyeceksin, nereye ekleyeceksin? Ben diyorum ki mesela 3. sıraya virgül 8'i ekle diyorum. Evet, şimdi buradan geliyorum arkadaşlar. Tekrar çalıştırıyorum. Bakın bu şekilde de, hatta şuraya şöyle de yapayım arkadaşlar da ileride lazım olduğunda kısaca şey yapın. Gerçi butonların ismini yazmış yok, gerek yok. Bu açıklama yazmama gerek yok. Fonksiyonlardan zaten anlarız. Evet, not düşecektim ama gerek de yokmuş. Çalıştıralım. Şimdi bakın bir görelim. Dizimiz 7. Araya ekle dedim. Tekrar yazdırdım. Bakın 0, 1, 2, 3. Üçüncü araya 8'i ekledik arkadaşlar. Tabi bunları şu Line Edit'ten de alabilirsiniz. Ben Line Edit'i şuradaki arama yapmak için arkadaşlar ve öğeyi silmek için kullanırım diye eklemiştim. Buradan yazdığımız bir şey de ekleyebiliriz. Yani şunu da yapabiliriz. Hatta bunu öyle yapalım isterseniz. Mesela şurayı araya Line Edit'ten nasıl alırız onu da görmüş olalım. Buraya şey diyebilirim arkadaşlar. Mesela buraya bir tane sayı diye değişken oluşturayım. Sayı float türünden gelsin bana. Pardon, int türünden de gelse olur. Float, no, şeyde girmeyelim. Float türünden gelsin. Nokta line edit'tan gelsin arkadaşlar. Hatta böyle yapalım. Line edit'ten gelen bilgileri alalım. Nokta text diyelim. Şimdi line edit'ten gelen bilgiyi sayımın içine attım arkadaşlar. Buraya artık 8 demiyorum da sayı diyorum. Sayıyı oraya ekle diyorum. Çalıştırdım. Şimdi önce dizimizi görelim. Bakın 7 haneli. Ben buraya geldim. Diyorum ki 90 ekleyelim. Nereye ekleyelim? Araya ekle dedik. Tekrar yazdırdığımda bakın 0, 1, 2, 3.'ye 90'ı eklemiş oldum. Bu şekilde de yapabiliriz.
Şimdi arkadaşlar diziye dizi ekleyebiliriz. Yani dizileri birleştirebilir miyiz? Birleştirebiliriz. Veya bir anda birden fazla veri ekleyebilir miyiz? Ekleyebiliriz. Bakın onu görelim. Burayı yine kopyalıyorum. Sırayla gideceğim. Burayı 4 yaptım. Buraya dizi ekliyorum. Define'a geldim yine aynı hizaya. Define dizi ekle dedim. Şimdi arkadaşlar extend komutu bakın. Dizileri birleştirmek için ya artı kullanacağız. Şunu ya da extend kullanacağız. Böylece iki diziyi birleştirebiliriz. Burada ne yapacağız? Yine sayılar nokta bakın zaten şuraya tıkladığımızda görüyoruz. Ben bundan bir kısmını anlatacağım. Hepsini anlatmayacağım. Extend bahsedeceğim bir kısmından uygulamasını yapacağız. Bazılarına da hiç değinmeyeceğiz. Siz bunları internette daha detaylı bütün metotlarıyla görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sayılar nokta extend dedik. Bakın bunun içine şuraya başka bir dizinin ismini yazarsam mesela diyelim ki yeni dizi diye benim bir dizim olsun. Bunu yazdığım zaman bunu oraya ekler. Ama benim tek dizim var. Ben mesela birden fazla veri ekleyeyim. İkinci bir dizim olmadığı için. Ama bunu bilin arkadaşlar. Yani oraya ikinci bir dizinin ismini yazarsanız o diziyi bunun içine ekler. Sonuna ekler. Ben şimdi şöyle yapacağım. Bakın buraya köşeli parantez içinde mesela 5 vardı. 9,8,46 diyelim. 3 tane veri ekleyeceğim. Extend'de. Çalıştıralım. Diziyi gördük. 7 tane dizi ekle dedim. Tekrar yazdırdım. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vardı. 9, 8 ve 46'yı da sonra ekledim. Bu arkadaşlar önemli. Yani şu extend'den sonra şuraya başka bir dizinin ismini eklerseniz onu da ekleyebilirsiniz. Devam edelim arkadaşlar. Kopyalayalım. Bu arkadaşlar elinizin altında dursun. Diziler her zaman kullanılır. Yani ben bu tür şeyleri anlatacağım. Kullanacağınız program için doğrudan program değil de mesela fonksiyonlar, işte metin fonksiyonları nasıl kullanılır, işte onlara da mesela böyle en temel metotlarını anlatacağım. Sizin elinizin altında da dursun, bir başucu programı olur bunlar. Şimdi öğeyi nasıl sileriz? Diziden öğe nasıl sileriz? Öğeyi sil kısmına geldik. Buraya arkadaşlar sil diyelim. Veri sil diyorum. 5'i yaptım. Veri sil. Şimdi tekrar define'e geliyorum arkadaşlar. Define diyorum. Veri sil diyoruz arkadaşlar. Şöyle. Şimdi burada veri sildirirken arkadaşlar iki farklı şey kullanacağım ben. İkisini göstereceğim. Remove ve deli göstereceğim. Remove'la arkadaşlar bir de pop'u da kullanabiliriz. Sondan silmek için. Şimdi remove'la şöyle yazayım arkadaşlar. Remove'la verdiğim veriyi sileriz. Del'le indeks numarasına göre sileriz. Şimdi biz veriyi sileceğiz. Yani girdiğim bir değeri sileceğiz. Sonra da indekse göre sileriz. Mesela sayılar nokta remove dediğimde bakın buraya silmek istediğim öğeyi yazıyorum. Mesela 5'i yazıyorum. Ben bunları keşke sıralı girmeseydim. Hatta buraya sıralı olmasın. Onu ekleyeyim arkadaşlar ki sıra numarasıyla karıştırmayın. Ben buraya 10'u sil dedim şimdi. Bakın buraya araya 10'u eklemiştim. 10'u siliyorum. Çalıştıralım. Yani 10'uncuyu değil. 10'u silmek istiyorum. Bakın yazdırdım. Dizimin elemanlarını gördüm. Şimdi öğeyi sil dedim. Bir daha yazdırdım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10'u aradan sildim. Şimdi bir de şu numaradakini sil diyeceğim. Mesela bunu da şu kopyalayalım. İndeks sil diyelim bunu da. Bu arada arkadaşlar indeksi -1 yaptığınızda sonuncu olur. 0 birinci elemandır. İndeks -1 olduğunda da sonuncu elemandır. Bunu da bilin, kullanırsınız. Şimdi define index sil dedik. Parantez açıp kapadık. Bakın şöyle yapalım. Burada da arkadaşlar sayılar pardon burada deli direkt yazacağız. Sayılar demeyeceğiz. Bakın burada deli yazıp
del'in içinde sayıları tanımlayacağız arkadaşlar. Şöyle yapacağız. Del sayılar. Şimdi burada indeks numarasına gireceğim. Evet. Dizi olduğu için tabi bunu köşeli parantez gireceğiz. Bakın del sayılar dizisinin, şimdi buraya indeks numarasına giriyorum. Mesela 3. indeksini gireceğim. Çalıştırıyorum. Yazdırdım. Şimdi öğeyi sil değil, indekse göre sil dedim. Bakın 0, 1, 2, 3, 4. gidecek. Tekrar yazdırdığımızda görelim. 0, 1, 2, kopyalamada hata yaptık arkadaşlar. Şeyi değiştirmedik mi? Buton kliği değiştirmedik. Buton 6'yı klik yapacaktık. Evet, buton 6'yı çalıştıracağız. Tekrar yapalım. Bakın yazdırdık. Şimdi indekse göre sil dedim. 0, 1, 2, 3, 4'ü silmesi lazım. Tekrar yazdırdım. Bakın 4 gitti. 3. sıradaki indeksi sildim arkadaşlar. Mesela burada 0. indeksi sildirelim bir de. Bakın. Şöyle yapalım. Yazdırdım. Bakın 0. da 1'di. İndekse göre sil dedim. Tekrar yazdırdım. Bakın 1 gitti arkadaşlar bu şekilde. Eksi 1'i deneyelim arkadaşlar. Bunları da görün. Eksi 1 ile yazdırdım. Bakın eksi 1 7 olması gerekiyor. İndekse göre sil dedim. Tekrar yazdırdım. Bakın 7 gitti. Eksi 1 de son indeks arkadaşlar. Bunu da görmüş olduk. Şimdi nerede kaldık? Uzunluk. Dizimizin uzunluğu. Yani dizimiz kaç elemanlı? Ona bakalım. Kopyala yapıştırmalara dikkat edin arkadaşlar. Unutuyoruz bazen. Sonra hata alıyoruz. Push buton 7 tıklandığı zaman şeyi silelim arkadaşlar. Uzunluk diyelim. Uzunluğu bulalım. Şimdi buraya bir fonksiyon daha açalım. Neyse kopyalamayalım. Define uzunluk dedim. Şimdi uzunluğu arkadaşlar len komutuna buluyorum. Bu kısımları mesaj olarak yazdırayım arkadaşlar. Şöyle bir şey yapayım. Uz diye bir değişken tanımladım. Eşittir dedim. Bakın uzunluğu len kullanarak alacağım. Len parantez içinde almak istediğim diziyi yazdım. Şimdi uz değerimin içine uzunluğu attım. Bunu da mesajda yazdırayım. msg diye bir değişken oluşturup Q mesaj box'tan nesnesinden üreteyim. Yani msg nesnesini Q mesaj box'tan ürettim. Şimdi arkadaşlar burada da bunu yazdıralım. Ebat'la yazdırıverelim. Bunu daha önce kullanmıştık. Burada başlık uzunluk diyelim. Uzunluğu yazdırıyoruz. Burada da teksti verelim. Uz değerini yazdıracağım. String'e çevirerek. Uz değerini yazalım. Bir parantez eksik bıraktık herhalde. Çalıştıralım arkadaşlar. Şimdi şu kısım aslında bizim için önemli olan. Uzunluğu burada aldık. Dizi bakın kaç olduğunu görelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 uzunluğu var arkadaşlar. Uzunluğu dediğimizde bize mesaj box'ta bakın 8 olarak burada yazdırdık. Evet, uzunluğu doğru bulduk. Şimdi devam edelim. Ters çevireceğiz arkadaşlar. Diziyi ters çevireceğiz. Şöyle kopyalıyorum 7'yi. 8'e geliyorum. Bakın. Ters çevirme diyelim. Bir de onu görelim. Şurada yine define ters çevir diyorum. Arkadaşlar şimdi ters çevirme için iki şey kullanabiliriz. Reverse ve reversed olarak kullanabiliriz. Aralarında şu fark var. Mesela bakın şöyle göstereyim. Sayılar nokta şuradan göstereyim. Reverse ve bir de sonunda D olan reverse. İkisi arasındaki fark şu. Reverse yaptığımda ana diziyi ters çevirmiş olurum. Yani dizinin sıralamasını kaybederim. Reversed yaptığım zaman onu başka bir diziye atarak ters çevirmiş olurum. Ben birinciyi kullanacağım. İkinciyi de kullanabilirsiniz.
Tekrar söylüyorum. Reverse yaptığımda dizi sıralanır. Reversed yaptığım zaman arkadaşlar, yani buraya bir D eklediğim zaman, o zaman arkadaşlar şey olur. Dizi ters çevrilerek başka bir dizinin içine aktarılır. Şimdi çalıştıralım arkadaşlar. Diziyi önce bir görelim. Bakın 1, 2, 3, 4, 15, 6, 7 diye geliyor. Ters çevir dedim. Tekrar yazdırdım. Bakın bu sefer 7, 6, 5, 10 diye sıralanarak geldi. Devam edelim arkadaşlar. Sıralayıp yapalım şimdi. Dizimizi küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe sıralayalım arkadaşlar. Normalde bakın bunun içinde arkadaşlar iki fonksiyon kullanacağız. Birini göstereceğim. Aynı reverse gibi onların arasındaki farkla. Buraya sırala diyorum. Şimdi arkadaşlar short veya shorted kullanacağım. Şimdi short kullandığım zaman dizinin sıralaması değişecek. Yerleri değişecek dizi elemanların, aynı reverse'deki gibi. Shorted dersem de başka bir dizinin içine sıralanmış olarak atacağım. Bakın ben sayılar nokta short diyorum arkadaşlar. Şöyle. Şimdi bunu çalıştıralım. Bir görelim. Normalde dizim 1, 2, 3, 4 diye böyle 10 arada 5, 6, 7 diye geliyor. Sırala dedim. Tekrar yazdırdığımda sırala şurayı değiştirmedik arkadaşlar. Yine kopyalamada unuttuk. Push butonu 9'a tıkladığımızda sırala fonksiyonu çalışacak. Bakın bu kopyala yapıştırları unutmayın. Yazdırdım. Bakın 1, 2, 3, 4, 10, 5, 6, 7 diye geliyor. Sırala dedim. Tekrar yazdırdım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 10'u sona attı. Buraya şey yaptı arkadaşlar. Şimdi burada sayı, bunu tekrar reverse yaparak büyükten küçüğe de sıralatabiliriz. Bir de arkadaşlar short'ta vardı ama burada da var mıydı hatırlayamadım. Reverse eşittir true diyelim. Şimdi bununla küçükten büyüğe değil arkadaşlar. Otomatik olarak büyükten küçüğe sıralatacağım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 idi. Sırala dedim. Tekrar yazdım. Bu sefer de büyükten küçüğe. Yani reverse eşittir true'yu eklediğimizde büyükten küçüğe, bunu çıkarırsak da şu kısmı silersek de arkadaşlar küçükten büyüğe olur. Bunu unutmayın. Biz reverse eşittir true ile tutalım. Büyükten küçüğe hizalamış olalım. Sıralamış olalım. Hangisine geçtik? Tekrar sayısını bulma arkadaşlar. Aradığımız bir şey kaç tane var? Onu bulacağız. Mesela şuraya dizinin içine bir tane daha 5 ekleyelim. Şöyle yapalım. 5'i aratalım arkadaşlar. Şunu kopyalayalım. Connect ara diyelim arkadaşlar buna. Hatta bu aramayı yine Lineedit kullanalım. O kadar ekledik. Oradan arama yaptıralım. Birkaç tanesini farklı deneyelim. Define dedik. Ara dedim arkadaşlar. Şimdi Lineedit'ten gelen bilgiyi alayım. Buraya diyelim ki sayı, aratacağımız sayı eşittir. ui nokta lineedit nokta text dedim arkadaşlar. Sayıyı aratacağım. Arama için arkadaşlar yani arama değil aslında, bu saydırma, kaç tane olduğunu bulduracağız. Count gireceğiz arkadaşlar. Kaç tane olduğunu bakacak. Şöyle diyeceğiz. Bunu mesela kaç adet olduğunu şöyle yapalım. Yazdıralım. Adet diyeyim. Eşittir. Buraya atacak. Dizi nokta, pardon dizi diyoruz. Sayılar nokta count, say diyorum arkadaşlar. Sayıların içinde say. Şimdi buraya aratmak istediğimi yazacağım. Biz sayı aratmak istiyorduk. Şimdi tekrar şu mesaj box'ı kullanıp kopyala yapıştır yapıvereyim arkadaşlar. Tekrar yazdıracağız. Adet diyelim buraya. Buraya da yazdırmak istediğim
adetti. İnşallah hata yapmamışızdır. Sayıyı LineEdit'ten aldım. Adeti count'tan aldım. Saydırdım. Mesaj box'a da yazdırdım. Bir bakalım. Bakalım. Şimdi dizimizde mesela 2 bir tane var. 2'yi bir ara diyelim. Buradan tekrar sayısı 2 yok dedi arkadaşlar. Demek ki bir yerde hata yaptık. Neredeydi kodumuz? Sayı LineEdit'ten gelen text. Evet. Niye yok? Çünkü bu arkadaşlar int'e çevirmediğim için bu şu anda metin. Bunu unuttuk. Şöyle bunu int'e çevirerek alalım. Eşleşme yapamadım. Adette sayılar.count sayı oldu. Evet. Şimdi deneyelim. Bu alacağımız veri int türünden olacak. 2 aratacağım yine. Bakın 2'den bir tane bulması lazım. Bakın bir tane buldu. Mesela 5'i aratalım. 5'ten 2 tane buldu. 10'u aratalım. 10'dan bir tane buldu. Bu şekilde 100'ü 105 aratalım. Bakın 105'ten hiç yok. Yani var mı yok mu? Varsa kaç tane olduğunu count'la saydırarak ne yapabiliyorum? Öğrenebiliyorum. Şu arkadaşlar şu hatayı dikkat edin. Bak gözden kaçırdım. Sayı arattığımız için veriyi sayıyla olarak almam lazımdı. Şimdi arkadaşlar minimum maksimum değerlerini bulduralım. Kopyalıyorum. Yine. Buraya min diyelim. Hatta şimdi min de menü diyelim. Çünkü şey olmasın. Bunu da maxu diyelim. Bunları hemen oluşturuvereyim. Gerçi o zaman da unutuyoruz. 11, 12 sürekli gelip uğraşmak istemiyorum. Sıralama doğru mu? 11, 12, toplam 13, ortalama 14. Şunu da kopyalıyorum arkadaşlar. Menü şöyle değiştireyim. Şimdi 12, 13'te ve 14 olacak. Siz de buralara dikkat edin arkadaşlar. Mini olacak. Maxu olacak. Top olacak. Ort olacak. Ortalama ve toplam. 11, 12, 13, 14. Şimdi şuraya geliyorum. Hızlı fonksiyonları yazarak gidelim. Aynı zaten. Bunların mantığı aynı. Define minu. Şimdi arkadaşlar minimumda şöyle yapalım. Bir değer tanımlayalım yine. Sayı eşittir diyelim. Sayılar burada kullanacağımız fonksiyon arkadaşlar minimum, hatta pardon, min sayılar diyorum. Sayıların minimumu diyorum. Yine mesaj box'ta hemen şurada Ctrl+C ile yapıştırıyorum. En küçük diyorum. Buraya da sayı değişkenimi tanımlıyorum. Bakın en küçük sayıyı bul, yazdır diyorum. Bir çalıştıralım. Hata mı yaptık bir yerde? Evet, şunları şöyle keseyim. Bunları oluşturmadık ya arkadaşlar. Sonra kes yapıştır yaparım. Şimdi yazdır dedim. Bakın bana en küçük değer olarak 1'i bulması lazım. Minimum dedim. 1'i buldu arkadaşlar. Evet, bu mantıktan şimdi gideceğiz. Burayı tekrar yaptım. Bunların şeyini yazdırmadığım için fonksiyonlarını hata veriyor. Yazdıkça düzelecek. Şimdi burayı kopyalayayım. Hızlı bir şekilde gidelim. Bakın bunu kopyalayalım. Bu maxu olacak. Max'uydu. Bu sefer arkadaşlar değiştireceğim tek şey şu min yerine max yazar. Ben bunları görün istedim. Böyle şeyde de bir yerden veri aldığınızda en büyüğünü en küçüğünü buldurmak için listeler çok kullanışlı. Bunu kopyalayalım. Bir de ortalaması vardı. Toplamı vardı. Top diyorum arkadaşlar. Burada da sum diyorum arkadaşlar. Sum dediğimiz toplamını verir. Sayıyı gene yazdırıyorum. Bir de ortalaması vardı. Ortalamayı bunlar gibi direkt yapamayacağız. Şöyle yapacağız. Bakın ortalamada bir değişiklik olacak. Sum sayıları aldık ya, yani sayıların toplamını aldık ya arkadaşlar. Bölü diyeceğiz. Hatırlarsınız şurada almıştık.
dizinin uzunluğunu len ile almıştık. Şimdi len'i de alıp böldürmem lazım. Mesela 10 tane de veri varsa ona da böldürmem lazım. O yüzden bunu ortalama diye tanımladım. Ort diye tanımladım. Ortalamayı hesaplarken arkadaşlar buraya sayıyı sayıların toplamı bölü len sayılar diyeceğim. Yani ortalaması diyeceğim. Çalıştıralım arkadaşlar. Bakalım. Bitirelim programımızda. Şimdi yazdır dedik. Verilerimiz bunlardı. 7. Evet. Şimdi minimum 1 dedik. Maksimum 10 dedik. Doğru. Toplam 43. Muhtemelen doğrudur arkadaşlar. 3, 6, 11, 15, 25, 30, 36. Bir de 7 var aşağıda. 43. Doğru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 muydu? 43 bölü 9 da ortalamayı verecek arkadaşlar. Evet, o da 4.78 gibi bir şey. Yalnız şu başlıkları en küçük diye buraları düzeltmedik. Buraları da siz düzeltin arkadaşlar. Burada en küçük, burada maksu da en büyük olacak. Toplam olacak burada. İşte kopyalama yapıştırmanın bazen böyle problemleri oluyor. Burada da ortalama olacak arkadaşlar. Şöyle ortalama diyelim. Ateşleyelim bir de arkadaşlar. Dizimiz şuydu. Mesela o toplamı 43. Ortalaması gibi. Evet arkadaşlar, şimdi diziler programların içinde çok farklı şekilde kullanabileceğimiz yani listeler. Ben hep diziye alışım. Listeler programlama içinde çok kullanacağımız yapılar arkadaşlar. O yüzden bunların temel metotlarını görmüş olduk. Kullanımlarını görmüş olduk. Bu elinizin altında duracak. Bu program, emin olun, birçok kez ya bu nasıldı diye o bir satırlık kod için gelip bu programa bakacaksınız. Bir sonraki videomuzda görüşürüz arkadaşlar.